Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Dacia Jogger. Bir otomobil alırken onun hangi özelliğine dikkat edersiniz? Eğer cevabınız geniş bir bagaj, sedanımsı olmasına rağmen 7 kişilik oturma düzeni ve hibrit dahil LPG'li bir motor ise bu sorunun cevabı Jogger olabilir. Daha henüz çok yakın zamanda piyasaya çıkmasına rağmen tarzıyla büyük ilgi gören Jogger, Dacia'nın yenilenme hareketinden nasibini aldı. Yeni Dacia Jogger, uygun fiyatlı Dacia modelleri arasında kullanım özelliklerinde tercih edilir mi? Duster ve Sandero Stepway varken böyle bir otomobile gerek var mı? Sahip olduğu motor seçenekleriyle performans konusunda bizi ne kadar tatmin edecek? Gibi soruların cevaplarını ve çok daha fazlasını en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. İlk kez 2021 Ağustos'unda piyasaya çıkan Jogger, ilk andan itibaren otomobil piyasasında yeni bir heyecan yarattı. Her ne kadar Dacia'nın Logan ve Logi isimli MPV modelleri olsa da yeni bir isim, yeni bir tasarım ve imajla ortaya çıkan Jogger bunu başardı. Yerine geldiği Logi ve Logan'ın aksine yerden yüksek yapısı ve crossover dizaynıyla MPV segmentinin hakkını veren Jogger adeta 7 kişilik bir SUV gibi. Renault-Nissan CMF-B LS platformu üzerinde üretilen yeni Jogger'a önden baktığımızda Dacia'nın yeni yüzünü görüyoruz. Yeni yüzü derken 2021 yılından beri var olan tasarımdan bahsetmiyorum. Dacia'nın tamamen elektrikli otomobiline doğru giderken yenileme kararı aldığı logosuyla yeni Jogger ağırbaşlı ve yenilikçi görünüyor. Panjurun tamamen değişip farlarda halojen ampullerin kullanıldığı yeni Jogger'da Y şekilli gündüz ledler lüks bir havaya sahip. Tampon, makyaj öncesiyle aynı kalmaya devam ederken sis farları plastik rengiyle dezavantaj yaratan trimlerin üstünde. Donanımsal radar ve kamera da burada bulunuyor. Ona uzaktan baktığımızda hem sedan hem bir MPV hem de crossover görüyoruz. Yeni Dacia Jogger'ın station karoser manzarasını en net şekilde gördüğümüz profilini yakından inceleyelim. Yeni Dacia Jogger'ın profiline geçtiğimizde crossover detayların devam ettiğini görüyoruz. Tam anlamıyla bir MPV yani çok fonksiyonlu bir otomobil olan Jogger'ın şişkin çamurlukları ve üstündeki plastik dudikler araziye göz kırpmış. Hafif kalın yanaklar ve dişli lastiklerle offroad eğlencesi gözümüzün önüne geldi. Benim dikkatimi çekip çok beğendiğim diğer detay ise arka kapı ve C sütunu camları oldu. Ön camın farklı, arkaların farklı oluşu daha güçlü ve geniş bir yaşam alanı izlenimi vermiş. Bu ne ek, tavan rayları ve ön kapı üzerinde bulunan detaylar şık duruyor. Koyu renk ve kesimleriyle şık duran jantlar ise 205-60-16 inç boyutunda. Renk seçeneklerinde ise benim favorim terakota kahvesi ve haki renklerine ek, toplamda 7 farklı dış renk beğeninize sunuluyor. Yeni Jogger'ın Volvo ile karıştırılan arka tasarımında bir Volvo kalitesi var mı? Tabi Volvo'nun sadece tasarımda benzediğini dünya alem biliyor. Allah'ın bildiğini kuldan saklayacak halimiz yok. Buna karşın öyle kötü bir kaliteye de sahip diyemeyiz. Makyajdan en az nasibini alan kısımlardan olan arka tarafta dikine büyük stoplar akıllara Volvo modellerini getiriyor. Büyük orta cam, naif spoiler ve minnacık silecekle görüş açısında bonkör olan Jogger'ın bagaj kapağı crossover özelliklerine göz kırpıyor. Özellikle akşam vakitlerinde yolda ilerlerken önünüzde bir Jogger gördüğünüzde Jogger'a sahip olmak isteyebilirsiniz. Yeni Jogger'ın boyutları ise ona sahip olmanın nasıl bir şeye bedel olacağını söylüyor. Yeni Jogger 4547 mm ile Duster'dan 206 mm daha uzun, 1848 mm ile Duster'dan 44 mm daha geniş ve tavan raylarıyla birlikte 1674 mm ile Duster'dan 19 mm daha alçak boyutlara sahip. 7 kişilik oturma düzeninde yegane temsilcisi dingil uzunluğu ise 2897 mm oldu. Önemli olan iç güzellik diyorsanız gelin bir de yeni Jogger'ın iç mekanına göz atalım. İç mekana geçmeden hemen önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Yeni Dacia Jogger'ın iç mekanına geçer geçmez büyük bir şok yaşamadık. Klasik, Dacia markasının tasarımına sahip olan iç mekanda
diğer modellerden farklı olan bir şey göremiyoruz. Kumaş kaplı döşemeleriyle sert plastik kaplama kapılardan geçtiğimizde bizi yanal ve baldır destekleri yeterli diyebileceğimiz, hatta biraz daha abartalım, ısıtma özelliğine sahip koltuklar karşıladı. Artık tüm Dacia modellerinde gördüğümüz bu koltuklara oturduğumuzda bir almış başına giden yazı şeklinde marka logosuyla direksiyon simidini buluyoruz. Bu çok kollu direksiyonun üzerinde yön ve ayar tuşları bulunuyor. Et kalınlığı başarılı olan direksiyonun hissiyatı tatmin edici. Direksiyonun hemen altında ise kırmızı beyaz renkleriyle bizi kendine hayran bırakan, tamam renkler dışında pek de hayran bırakmayan analog hız ve devir göstergeleri bulunuyor. 220 km/saat son hızıyla geleceğe transferi vaat eden yeni Jogger'da tek renk LCD yol bilgisayarını görüyoruz. Kumaş kaplamayla süslenmiş konsola çıktığımızda ise nedendir bilinmez, zengin yapınca alkışlanıp fakir yapınca eleştirilen küçük detay özelliklere rastladık. Ekrana entegre telefon tutamaçı, hemen altında telefonu tutarken şarj etmesini sağlayan USB girişiyle sürüş sırasında telefondan ayrı kalamıyorsunuz. Onun yanında ise medya kontrol isimli cep telefonu takma yeri ya da 8 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. En üst pakette ise bu ekran üzerinden telefon bağlantısı ve araçla ilgili tüm ayarları yapabilirsiniz. Konsolun aşağısına doğru havalandırma çıkışları ve özellik tuşlarına yer verilmiş. Klima kontrol tuşlarının da gayet şık ve işlevsel olduğu yeni Jogger'ın orta konsolunda derin bir saklama alanı bulunuyor. USB bağlantı noktası ve 12 volt soket girişi de bu alanda. Vites kolu standart bir vites kolundan hallice orta konsolda dursa da kol gibi manuel el freni görmediğimize seviniyoruz. Bardaklıklarsa biraz daha zorlasa arka koltuklara gidecekmiş hissiyatında. Kabin genel anlamıyla tatmin edici olsa da birkaç ufak detay daha olsa tatlı olurmuş. Fakat bu haliyle de tam bir aile otomobili diyebiliriz. Aile dedik, geniş dedik, uzun dedik, yeni Jogger'ın arka koltuklarına geçtiğimizde ise derin bir oh çektik. Rahat 3 kişinin yayılarak oturabileceği koltuklar yeterli gelmezse bagajda yer alan 2 adet koltuk da emrinize sunuluyor. Sırt destekleri yeterli olan koltukların tabanı nispeten düz. Üzerindeki Isofix bağlantı noktalarıyla çocuk koltuğu takmaya da imkan veren yeni Jogger'da 2 bebek koltuğu taksanız dahi aradaki koltuklara ebeveyn oturabilir. Arka tarafta seyahatler sırasında kullanabileceğiniz özellikler arasında 12 volt soket girişi ve katlanır sehpalar bulunuyor. Aynı zamanda tamamen katlanan bu koltuklar sayesinde 1819 litre hacme sahip olunabilir. Arka koltuklar normal konumundayken 708 litre hacim yeni Jogger'da sizleri bekliyor. Bu da geniş aile otomobili unvanını layığıyla ona taşıtır. Tam bir geniş aile otomobili olan yeni Jogger'ın güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerinde bizi neler bekliyor? Yeni Dacia Jogger'ın gövdesinde güçlendirilmiş malzeme kullanılıyor. Bu güçlendirilmiş gövdeye ek olarak gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri de güvenlik seviyesini arttıracak. Her ne kadar birçoğu opsiyonel olsa da yeni Jogger'da ön ve arka park sensörlerine ek olarak geri görüş kamerası, 30 km/saat hızlardan itibaren devreye girip kör noktanızda kalan araçları fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarı sistemi, özellikle ağır yüklü araç doluyken yokuşlarda daha rahat bir kalkış sağlayan yokuş kalkış yardımı, adaptif olmasa da bulunduğunuz hızı koruyan hız sabitleyici ve buna ek hız ayarlı hız sabitleyici, Dacia kart anahtarsız çalıştırma, otomatik yanan farlar, yandan gelen darbelerde yaralanmayı azaltan yan hava yastıkları, acil durumlarda devreye giren acil fren destek sistemi ve daha birçok detay özellik yeni Jogger'da bulunuyor. Yeni Jogger'ın motor ve şanzıman özelliklerinin yanı sıra ağır yüklerde nasıl bir performans sergiliyor? Gelin hep birlikte öğrenelim. Yeni Dacia Jogger'da şüphesiz beni en çok heyecanlandıran motor seçeneği hibrit oldu. Benzin ve elektriğin mükemmel uyumu olan TC140 isimli hibrit motordan toplamda 140 beygir güç, 205 Nm tork elde ediliyor.
Bu motorun ortalama yakıt tüketimi ise 2.4 litre. Şu an için hibrit motorun Türkiye'de bulunmadığı Jogger'da doğuştan LPG ve benzinli motorlara sahip olabilirsiniz. 1.0 TCE olan benzinli motordan 110 beygir güç, 200 Nm tork elde ediliyor. 6 ileri manuel viteste eşleşen bu motorun ortalama yakıt tüketimi 5.7 litre. Bir nevi hibrit sayılan LPG'li motorsa 1.0 TCE Eco ismiyle geliyor. Benzinde 90, LPG'de 100 beygir üreten bu motor, benzinde 160, LPG'de 170 Nm torka sahip. Yine 6 ileri manuel viteste gelen 1.0 TCE Eco motorun ortalama yakıt tüketimi benzinde 6 litre olurken LPG'de ise 7.7 litre olarak kayda geçmiş. 3 yıl 100.000 kilometre garantisi verilen yeni Jogger'ın en büyük kriteri ise fiyatı olsa gerek. Yeni Dacia Jogger şu an Avrupa'da hibrit motorla 16.800 Euro'dan başlayan fiyatlarla satılırken Türkiye'de videonun yayın tarihinde 658.900 ila 717.900 lira arasında alıcılarını bekliyor. Bu motora bu performans gerçekten takdire şayan. 7 kişilik oturma düzenine rağmen bu fiyatıyla da gerçekten bir şansı hak ediyor. Yeni Dacia Jogger'ın baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni Jogger'ı oldukça beğendim. Bu fiyata da tercih listeme kesinlikle alırdım. Peki siz yeni Jogger hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Dacia Jogger hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.